Bir zamanlar gökyüzünde yaşayan bir ana vardı. O sadece sıradan bir ana değildi. O, tüm çocukların koruyucusu, tüm anaların rehberiydi. Adı Umay Ana'ydı. Ama onun hikayesi sadece sevgi ve şefkat hikayesi değil. Bu, bir ananın öfkesinin nasıl evreni sarstığının hikayesi. Çocuklarına zarar verenlere karşı gösterdiği acımasız intikamın hikayesi. Bugün sizlere anlatacağım bu destan, ana sevgisinin gücünü, adaletsizliğe karşı duyulan öfkeyi ve masumluk uğruna verilen savaşı gösterecek. Çünkü bazı öfkeler o kadar kutsal, o kadar haklıdır ki, karanlığı bile aydınlatır. Umay Ana'nın öfkesi, işte böyle bir öfkeydi. Burası Mitolya. Türk mitolojisinin başka hikayelerinde de bizlere eşlik etmek için abone olmayı ihmal etmeyin. Zamanın başlangıcında, Gök Tengri evreni yaratırken, her varlığın bir koruyucuya ihtiyacı olduğunu biliyordu. Özellikle de en masum olanlar, çocuklar. Tengri, özel bir tanrıça yaratmaya karar verdi. Bu tanrıça sadece güçlü olmayacak, aynı zamanda sonsuz bir sevgi ve koruma gücüne sahip olacaktı. O gece, en parlak yıldızların ışığından, en saf bulutların beyazlığından ve en derin ana sevgisinden Umay Ana'yı yarattı. Altın saçları, güneş ışığı gibi parlıyordu. Gözleri, bazen en şefkatli mavi, bazen en korkunç ateş rengindeydi. "Sen, tüm çocukların anası olacaksın," dedi Tengri. "Onları koruyacak, kollayacaksın. Ama unutma, bu görev kolay değil. Bazen çok zor kararlar vermeniz gerekecek." Umay Ana'ya özel güçler verdi. Çocukları hastalıklardan koruyabilecek, kötü rüyalardan uzaklaştırabilecek, onlara güç ve cesaret verebilecekti. En önemlisi, çocuklara zarar vermeye çalışan her kötü varlığa karşı savaşabilecekti. "Bu gücü sadece koruma için kullan," dedi Tengri. "Ama eğer çocuklara zarar verilirse, o zaman öfkeni göster." Umay Ana görevini gururla kabul etti. Ama henüz bilmiyordu ki, bu görev onu en büyük sınavla karşı karşıya getirecekti. Umay Ana, görevine başladığında dünyadaki tüm çocukları tek tek ziyaret etti. Her bebeğin doğumunda oradaydı, onlara nefes verdi. Her hasta çocuğun başucunda bekler, onları iyileştirirdi. Çocuklar uyurken onların üzerinde görünmez kanatlarıyla uçar, kötü rüyaları kovardı. Gece boyunca nöbet tutar, hiçbir kötülüğün onlara yaklaşmasına izin vermezdi. Anneler çocuklarının güvenliği için ona dua ederdi. "Umay Ana, çocuğumu koru," derlerdi. "Onu kötülüklerden uzak tut." Ve Umay Ana her duayı duyar, her isteği yerine getirirdi. O sadece bir tanrıça değildi. O, evrenin en büyük anasıydı. Yüzyıllar geçti. Umay Ana'nın koruması altında milyonlarca çocuk güvenle büyüdü. Onlar için o kadar özveriyle çalışıyordu ki kendi dinlenmesini, kendi ihtiyaçlarını hiç düşünmüyordu. Ama her şey değişmek üzereydi. Çünkü karanlık alemde kötü güçler Umay Ana'nın bu koruyuculuğundan rahatsız olmaya başlamıştı. "Bu Umay Ana işimize engel oluyor," diyorlardı. "Çocukları bizden koruyor. Ama onlar da bizim gıdamız." Yeraltı aleminde kötü ruhların ve cinlerin kraliçesi Albastı yaşıyordu. O, çocukların korkularından, gözyaşlarından ve acılarından beslenirdi. Umay Ana'nın koruması yüzünden uzun zamandır aç kalmıştı. "Artık bu işe bir son verelim," dedi Albastı, karanlık tahtında otururken. "Umay Ana bizim işimize engel oluyor. Onu bir şekilde meşgul etmeliyiz." Yanındaki kötü cinler, kraliçelerinin planını merakla dinliyordu. "Nasıl yapacağız kraliçem?" diye sordu en büyük cin. "Umay Ana çok güçlü. Onunla doğrudan savaşamayız." Albastı kötü kötü gülümsedi. "Doğrudan savaşmayacağız. Ama onun en zayıf noktasını kullanacağız." "Zayıf noktası mı?" "Ana sevgisi," dedi Albastı. "O, tüm çocukları eşit seviyor. Ama eğer aynı anda çok fazla yerde çocuklara saldırırsak, hepsini koruyamayacak." Plan şuydu. Aynı anda dünyanın farklı yerlerinde çocuklara saldıracaklardı. Umay Ana her yerde birden olamazdı. Bu sayede bazı çocuklara zarar verebileceklerdi. "Mükemmel," dedi Albastı. "Umay Ana kendini suçlu hissedecek ve suçluluk onu zayıflatacak." Kötü cinler bu plana bayıldı. Sonunda Umay Ana'yı yenebileceklerdi. O gece Albastı'nın planı devreye girdi. Aynı anda dünyanın yüzlerce farklı yerinde çocuklara saldırı başladı. Uzak doğuda çocukların rüyalarına kabus cinleri girdi. Kuzey ormanlarında kurt çılgınlığı çıktı. Güney çöllerinde kum fırtınaları köyleri vurdu. Batı ovalarında hastalık ruhları salgın başlattı. Umay Ana
Bu kadar çok yerdeki tehlikeyi aynı anda fark etti. Kalbi parçalandı. Her yerde onun korunması gereken çocuklar tehlikedeydi. Kendini kopyalamaya çalıştı ama gücü yetmiyordu. Bu kadar çok yere aynı anda gidememişti. Önce en yakın tehlikeye koştu. Uzak doğudaki çocukları kabuslardan kurtardı. Sonra kuzey ormanlarına uçtu. Kurt çılgınlığını durdurdu. Ama bu sırada güneyde çöl fırtınası bir köyü yutmuştu. Oraya koştuğunda köyü kurtardı. Ama bu sefer batıda hastalık salgını yayılmıştı. Her kurtardığı yerde başka bir yerde kayıp yaşıyordu. İlk kez çocukları koruyamıyordu. İlk kez başarısız oluyordu. Ve o gece onlarca çocuk zarar gördü. Bazıları hastalandı, bazıları korkudan titremeye başladı, bazıları ise kaybedildi. Sabah olduğunda Umay ana yorgun ve yıkık haldeydi. Ama en kötüsü çocukları koruyamamanın verdiği suçluluk duygusuydu. O güne kadar hiçbir çocuğun zarar görmesine izin vermemişti. Ama bu gece ilk kez başarısız olmuştu. Kayıp çocukların ailelerinin ağlayışlarını duydu. Hastalanmış çocukların inlemelerini hissetti. Bu sesler onun kalbini paramparça ediyordu. "Neden?" diye haykırdı gökyüzüne. Neden aynı anda bu kadar çok yerde saldırı oldu? Ve o anda karanlık alemden gelen kötü bir kahkaha duydu. Albastı'nın sesiydi. "Nasıl Umay ana?" diye alay etti Albastı. "Hepsini koruyamadın değil mi? Sen de bizim gibi acizsin." Umay ana o anda her şeyi anladı. Bu bir tesadüf değildi. Bu planlı bir saldırıydı. Ve bu saldırının amacı onun başarısız olmasını sağlamaktı. İçinde bir şey koptu. Yüzyıllardır bastırdığı, kontrol ettiği öfke ilk kez özgürleşti. Gözleri alev aldı. Saçları rüzgarda dalgalandı. Etrafında fırtınalar oluştu. Gökyüzü karanlıkla kaplandı. "Çocuklarıma zarar verdiniz," diye gürledi. Sesi tüm evrende yankılandı. Bu artık şefkatli ana Umay ana değildi. Bu öfkeli, intikam arayan, adaletsizliği cezalandıracak olan Umay anaydı. Umay ana karanlık aleme doğru indi. Artık altın ışığı yoktu. Onun yerine adaletin gümüş parıltısı vardı. Elinde çocukların gözyaşlarından yapılmış bir kılıç tutuyordu. Karanlık alemin kapısına varınca bekçi cinler onu durdurmaya çalıştı. "Sen burada ne arıyorsun Umay ana?" dediler. "Burası senin yerin değil." "Çocuklarıma zarar verdiniz," dedi Umay ana, sesinde buzdan soğuk bir öfke. "Şimdi bedelini ödeyeceksiniz." Bekçiler saldırdı. Ama Umay ana'nın öfkesi karşısında hiçbir şansları yoktu. Kılıcının bir darbesiyle onları yok etti. Karanlık alemin içinde ilerledi. Her adımında kötü ruhlar ondan kaçışıyordu. Çünkü bu öfke sadece kişisel bir öfke değildi. Bu tüm anaların, tüm adaletsizliğe uğrayan masumların öfkesiydi. Albastı'nın tahtına vardığında karanlık kraliçe onu bekliyordu. "Geldin demek," dedi Albastı. "Ama burada senin kuralların geçmez. Burada ben kraliçeyim. Kralların da adaletten kaçışı yoktur," dedi Umay ana. Savaş başladı. Albastı, yüzyıllardır biriktirdiği karanlık gücünü kullandı. Umay ana ise milyonlarca ananın sevgisinden aldığı güçle savaştı. Karanlık büyüler ateş toplarıyla karşılaştı. Nefret, sevgiyle çarpıştı. Kötülük, adalete karşı mücadele etti. Savaş günlerce sürdü. Her iki taraf da yorulmuştu. Ama Umay, ananın gücü tükenmiyordu. Çünkü her düşündüğü çocuk ona yeni güç veriyordu. Sonunda Albastı yenildi. Karanlık kraliçe, Umay ananın ayakları dibinde yatıyordu. "Öldür beni," dedi Albastı. "Bitir bu işi." Umay ana kılıcını kaldırdı. Tek darbeyle Albastı'yı yok edebilirdi. İntikamını alabilirdi. Ama o anda aklına çocukları geldi. Onlara ne öğretmişti? Sevgiyi, merhameti, affetmeyi. "Hayır," dedi kılıcını indirerek. "Seni öldürmeyeceğim." Albastı şaşırdı. "Neden?" "Ben senin çocuklarına zarar verdim." "Çünkü ben bir anayım," dedi Umay ana. "Analar yok etmez. Analar korur ve öğretir." Albastı'ya yaklaştı. "Ama bir daha çocuklara zarar verirsen o zaman gerçek öfkemi göreceksin." Sonra karanlık kraliçeye acımasız bir ceza verdi. Albastı bundan sonra çocukların korkularından değil, onların mutluluğundan beslenecekti. Mutlu olan her çocuk onu güçlendirecekti. "Bu şekilde çocuklara zarar vermenin senin için bir anlamı kalmayacak," dedi. Karanlık alemden çıkan Umay ana artık daha bilgeydi. Sadece korumak yetmiyordu. Aynı zamanda çocuklara hayatın zorluklarıyla başa çıkmayı da öğretmesi gerekiyordu. O günden sonra sistemi değiştirdi. Çocukları korumaya devam etti
Ama aynı zamanda onları güçlendirdi. Her çocuğa içinde küçük bir Umay ana gücü verdi. Artık her çocuk kendi içinde benim gücümü taşıyacak dedi. Böylece ben her yerde olamasam da onlar kendilerini koruyabilecek. Annelere de özel bir güç verdi. Artık anneler çocuklarını tehlikelerden daha iyi koruyabilecekti. Ana sevgisi en güçlü koruyucu kalkan haline geldi. Ve o günden sonra hiçbir kötü güç çocuklara o kadar kolay zarar veremedi. Çünkü artık her çocuk Umay Ana'nın koruması altında güçlüydü. Umay Ana'nın hikayesi böyle sona erer. Ama onun verdiği ders bugün de geçerliliğini koruyor. Çünkü her ananın içinde küçük bir Umay Ana var. Çocuklarını koruma konusunda sınırsız güç, sınırsız kararlılık. Bu hikaye bize şunu öğretiyor. Ana sevgisi evrendeki en güçlü kuvvettir. Çocuklarına zarar verildiğinde bir ananın öfkesi dağları yerinden oynatabilir. Ama aynı zamanda bu güçlü öfkenin adaletle yönlendirilmesi gerektiğini de öğretir. İntikam değil, koruma. Yok etmek değil, öğretmek. Modern dünyada da Umay Ana'nın ruhu yaşamaya devam ediyor. Her anne çocuğunu korurken onun gücünü kullanıyor. Her öğretmen, her hemşire, her çocuğa değer veren insan ve belki de en önemlisi her zorbalığa karşı duran, her adaletsizliği reddeden, her masumu koruyan insan Umay Ana'nın mirasını yaşatıyor. Ve böylece Umay Ana'nın hikayesi sona eriyor. Ama onun koruması hiç bitmiyor. Her gece hala çocukların başucunda nöbet tutuyor. Her anne onun gücünü miras alıyor. Her çocuk onun sevgisini taşıyor. Unutmayın, siz de bir Umay Ana olabilirsiniz. Etrafınızdaki çocukları koruyarak, onlara sevgi göstererek, adaletsizliğe karşı durarak. Türk mitolojisinin bu güçlü hikayesini dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarda bize şunu söyleyin. Siz hangi durumda ana öfkesi hissettiniz? Bir sonraki videomuzda Türk mitolojisinin bir başka güçlü hikayesiyle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu hikayeler sadece efsane değil, yaşam dersleridir.